Polonya'nın en güzel şehri. Burada da yine bisiklet kültürü gelişmiş. Burada nasıl yaşıyorlar kışın acaba? Tren durduğunda tuvaletini yapmak yasak. Hemen karşısı Norveç. Hiç anlamadan gidiyorum şu anda. First class bir bilet bu. Bakalım portakal suyu verecekler mi? Bu köpeğin masrafı bizden fazladır. Tek bir bilet alarak bütün Avrupa'da gezebiliyorsunuz. Buna 20 zloty verdim. Heyecanlıyım. Özlemişim bu duyguyu. Amsterdam'a ya da işte Danimarka'ya, Kopenhag'a gelmişim gibi hissediyorum. No Poliska. Bende yok. Akşam 9 açıldı. Hadi size iyi seyirler. Herkese Polonya'nın başkenti Varşova'dan selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun ikinci ayağı olan Avrupa gezim devam ediyor. Gördüğünüz üzere bugün yolculuk vakti. Polonya'da kendimce belirlediğim 3 önemli şehir vardı. Önce Varşova, sonra Krakow, sonra Gdansk'tı. Ama önceliğimi şimdi hemen Varşova'dan Gdansk'a yapmaya karar verdim. Çünkü Krakow'da arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Onlar da Türkiye'de tatildeler. O yüzden internetten dün gece bir bilet aldım. Aslında Interrail bileti de alabilirdim ama o kadar çok trene binmeyeceğim için para harcamak istemedim. Bir tane bilete de First Class bir bilet bu. Cüzi bir rakam ödediğimi düşünüyorum. Bunun sınıfları var çünkü bu ülkede. İşte tren modellerine göre bilet çeşitleri ve fiyatları da değişiyor ama sınıflar yine aynı oluyor. Anlayacağınız sizlerle beraber bugün Polonya'nın en kuzeyine ve Polonya'nın en güzel şehri, tatil yeri olarak da bilinen Gdansk şehrine birlikte bir tren yolculuğu yapacağız ve biz ara sınıf olacak. Bakalım nasılmış. Sizlere iyi seyirler. Ben evini sırtına taşıyan bir kardeşiniz olarak yollara düşüp maceranın peşinde güzel bir içerik üretmeye çalışacağım bugün. Bakalım neler gelecek başımıza. Başlıyoruz. Şimdi Varşova'da 2 tane önemli tren istasyonu var. Ben Central'da, yani merkezdekine gidiyorum. O da şu gökdelenlerin oradaymış. Ve bu arada her yerde, her şeyde internetten ya da işte kredi kartıyla alabildiğimiz için çok kolay bir sistem oluşmuş Polonya'da da. Eskiden yoktu mesela. Giderdik tren istasyonunun önünde beklerdik. O yüzden çok kolaylaşmış dünyayı gezmek. Bence hani bu devirde dünyayı gezmemek için tek sebep artık para olabilir. Başka bir sebep olacağını düşünemiyorum. Çünkü her şey çok pratik dostlar. Geçelim bakalım karşıya. Peki Varşova güzel miydi? Evet, güzeldi. Ben buraya gelsem çok rahat bir gün 2 gün takılırım. Sıkılmam da, yapacak bir sürü şey var. Yani en kötü parklarda ya da Old Town'da, Eskişehir merkezinde dolaşsam bile zaten bir gün geçiyor. O yüzden Varşova'ya bir gün ayırabilirsiniz en kötü. Orta karar 2 gün iyi olur. Bakalım Gdansk nasıl çıkacak. Buralarda bilet almak çok basit. Yani bunun uygulamaları da var ama ben direkt web sitesinden aldım. Sitenin ismini görüyorsunuz. intercity.pl. Buradan direkt dili seçtikten sonra abi gideceğiniz yeri seçiyorsunuz. Online klasik uçak bileti alır gibi biletinizi alabiliyorsunuz. Çok kolay bir sistemdi. Bunu niye anlattım? Avrupa'nın bütün ülkelerde neredeyse tren ağı çok gelişmiş. Hatta Interrail bileti diye bir sistem var. Yani tren hatları arası demek gibi bir şey Türkçe. Ama sistem şöyle işliyor. Tek bir bilet alarak İster bir bölgede, ister bir ülkede, isterseniz de bütün Avrupa'da gezebiliyorsunuz. Hayatınız boyunca yaptınız mı bilmiyorum ama ben birçok kez yaptım ve dünyada bence kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir seyahat etme şekli Avrupa'da. Onu dediğim gibi almadım ama hani sizin böyle çok vaktiniz olur, çok farklı ülkeler görmek istiyorsunuzdur. O bileti bir araştırın derim. Tren istasyonuna geldim. Trenle gezmeyi Avrupa'da çok seviyorum. Çok heyecanlı bir yolculuk oluyor bence. Böyle cama başını dayaya dayaya gidiyorsun. Köy köy geziyorsun. İşte geldiğimiz istasyon bu. Varşova Centralna. Şurada da otobüs terminali gibi küçük bir böyle yer var. Buraya muhtemelen otobüsle geliyorsunuz. Oradan sonra da trenlere geçiyorsunuz ama ben zaten merkezde kaldığım için ihtiyaç duymadım. Yakındaydım. Girelim içeriye şimdi. Şunlar bile eskiden İngilizce değildi, biliyor musunuz? İçeriye girince terminalde bakalım nasıl bir güzellik var. Tertemiz. Şimdi böyle geldiniz. Sol tarafta sizi gişeler karşılıyor.
Sağ tarafta da hangi saatte trenin nereye gideceğini görebileceğiniz monitörler var. Arkamda şu şey var ya, information deskleri, oraya gittim. Suratsız bir adam, kameraya çekecektim. Zaten bir surat çıkarttı, korkudan bir şey yapamadım. Ondan sonra şeye gerek yokmuş, biletin çıktısını online aldığım için. Platform 2'den kalkacakmış. İçeride böyle McDonald's'tır, kafelerdir, bir sürü şey var. Zaten biliyorsunuz buranın kışı beter. Buz gibi oluyor. O yüzden insanlar kapalı yerlerde kışın çok yaşarlarmış. Sanki burası da öyle tasarlanmış gibi. Biraz burada zaman geçireceğim, 1-2 saat. Akabinde de trene geçeriz. Heyecanlıyım. Özlemişim bu duyguyu. Pırıl pırıl bir kahveni aldım. İçeriği çektirtmiyor, böyle oturduğun yerden çekebilirsin diye. Bir tane kahve aldım 15 zloty'ye. Şimdi biraz dinlenmem lazım. Sırtım da bayağı ağrıdı. Çantayı hamlamışız, taşımayı unuttum. 2 saat falan buradayım. Sonra trene geçeceğiz. Kahvemizi de aldığımıza göre biraz konuşabiliriz. Neden Gdansk'a gidiyorum? Gdansk, Almanya ile Polonya arasında yıllardır böyle benim şehrim kavgasının olduğu bir yer. Hatta Adolf Hitler'in Versay Anlaşması'nda çok büyük yanlışlık yapılarak verildiğini iddia ettiği 1. Dünya Savaşı'nın sonunda bir kent. Öyle ki 1990'lı yıllara kadar Polonya'nın olmasına rağmen Almanlar hala bizim de olabilir ihtimaliyle yaşamış bu şehir için. Çok özel bir şehirmiş, liman kentiymiş ve aynı zamanda da nehirlerle kaplı bir bölge. Yani küçük bir Kopenhag ya da işte Amsterdam gibi de diyorlar. Gidince görürüz zaten. O yüzden tarihi olarak da çok önemli. Aynı zamanda da turizm için çok önemli bir yer. Çünkü Polonyalıların tatile gittikleri, denize girdikleri yer burası. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuk dolaşabiliyorsunuz. Ülkenin çok kuzeyinde ve geceleri mesela şu an burada çok kısa. Çünkü aylardan Temmuz olduğu için en kısa geceler dönemi başlıyor burada. Yani beyaz geceler de deniyor. Bunu en net görebildiğiniz yer de aslında Norveç, İsveç, Finlandiya. Kışın da tam tersi en kısa gündüzler oluyor. O yüzden ben şu an en güzel zamanında geldim ve size de göstermek için sabırsızlanıyorum. Gdansk'a daha önce de gitmek istemiştim ama bir türlü denk getirememiştik. Kısmet bu zamanaymış. Oraya gittiğimde de yine tarihi bilgileri veririm size. Öğrendikçe aktarmaya çalışırım ama benim buraya gitmemin en büyük sebebi Polonya'da insanlar nasıl tatil yapıyor onu anlamak. Hem de birlikte şehri gezip şehrin dokusunu ve kültürünü, tarihini beraber aktarırız. Artık yavaştan trene geçmeye başlıyorum. Az kaldı. Heyecanlı bir yolculuk olsun. Platformlar aşağıda. Küçük bir terminal. Aşırı böyle Almanya'daki, Fransa'daki gibi büyük bir terminal olmadığı için rahatça her yere ulaşabiliyorsunuz. O yüzden size de güzel bir deneyim oluyordur. Hani nasıl gezdiğinizi en azından görüyorsunuzdur. Gençlere örnek oluyorsak ne mutlu. Çünkü bu bence birçok insanın hayatında yaşaması gereken iyi bir tecrübe dostlar. Şimdi bizim platform 2 idi. Şuradan gidelim. Metrolar da temiz, tren hatları da temiz. Polonya çok temiz bir ülke çıktı. Bu bileti alırken arada sadece 20 zloty yani yaklaşık olarak 5 euro fark vardı. Ben business'ını aldım. Bunun bir de ikinci sınıfı var. Aslında tren markalarına göre de fiyatlar değişebiliyor. Mesela benim şu anda gideceğim daha böyle lokal bir tren. Ama böyle daha hızlı trenler de var. Mesela ICC miydi? Tam ismini hatırlamıyorum. Onlarda fiyat 250 zloty falandı. Mertlerle falan da konuştum. Önceki bölümlerde Mert'le sizi tanıştırmıştım hatırlarsınız. Yani hemen hemen hepsinin hızı aynı demişti. Arada sadece 20 dakika fark ediyor ama first class olarak baktığınızda 160 zloty yani 40 euro fark var. O yüzden ben şansımı bundan yana kullandım. Hem de bütçeyi kısarak hani bir business videosu da olmuş olacak. Heyecanlıyız. Bakalım portakal suyu verecekler mi? Şöyle emin olamadığım bir şey var. Bakın. Bazı şeyler Polish yani Lehçe. Bazısı İngilizce. Bak yukarıda bana gelen bilet mesela. O yüzden tam emin olamıyorum. Şuradaki 2 kişiye sordum. Onlar da doğru yerdesin dediler. İnsan yine de emin olmak istiyor. Bekliyorum 5 dakika kaldı trenin gelmesine. Dünyayı gezerken gezmeyi böyle keyif alarak en çok seyahat etmeyi sevdiğim araç 1 tekneyle mavi tır, 2 karavan, 3 tren ve tren geldi. Vagon 14. Evet trenler bayağı park ediyormuş. Bu nasıl first class bilmiyorum ama.
14'e kadar gideceğiz. Şu an oraya herkes tatile gidiyor. Bak bu 12. Vagonların şeyleri, kondüktörler İngilizce biliyorlar. O yüzden sıkıntı yaşamadım. Sorusu olduğunu direkt anladı. Hindistan'daki trenler gibi. Ben daha şık bir şey bekliyordum ya. Bizim Doğu Ekspresi gibi bu. Evet. Benim biletim 14P 12K'ymış. Nasıl oluyor ki hiçbir şey anlamadım ya. Neye göre olduğunu İnanın hiç anlamadan gidiyorum şu anda. Söyledikleriyle verilen bilet arasında hiç alaka yok. Aa, köpeklere bak, lüks köpek. O köpeğin masrafı bizden fazladır. Kırmızı. Çok sıcak içerisi. Allah'ım. He, fark etti. Bak az öncekiler çok kötüydü. Bunlar biraz daha iyi. Sanırım burada fark ediyor. Bunun içerisinde kompartımanların bölümleri var. Hani o da o da ama hangisi sizin belli olmuyor çünkü bilet o kadar dandik ki. Adam bir yere otur geç dedi artık bana. Allah'tan bilet hani elimde var gösteriyorum ama boş olduğu için bir yere oturun dediler. Hiçbir şey yok abi böyle. Buyurun size first class. Trenin içinde restoran yokmuş. O yüzden böyle arabalarla işte gelip standart yiyecek içecek dağıtıyorlar. Buna tabi para ödüyorsunuz. Hiçbir şey vermediler. Neyin first class'ıysa. Bir tane Fanta, bir tane Lays, bir de su aldım. Buna 20 zloty verdim. Yani 5 euro. Bugün doğru düzgün bir şey yememiştim. Soğanlı Lays. Evet, Fantastic Business Class tren yolculuğumuz devam ederken hadi gelin tuvaletini gösterelim. Bir şey değil mi? Gayet temiz. Ama burada da şey yapmak yasak. Tren durduğunda tuvaletini yapmak yasak. Bilin bakalım niye? Harika bir yere geldik. Muhteşem yollardan geçtim. Konuşmaya bile ihtiyaç duymadım manzaralardan dolayı. Gördüğünüz zaten yemyeşil bir coğrafya. Şu an sanki Polonya'da değilim de Amsterdam'a ya da işte Danimarka'ya, Kopenhag'a gelmişim gibi hissediyorum. Bak bir de şu gün batımı harika. Tren sürekli duruyor. Çünkü bu çok hızlı bir tren değil. Orta karar bir trendi. Böyle köy köy dura dura geldik. Ama Gdansk'a geldiğimizde daha çok durmaya başladı. Çünkü bunun sebebi burası 40-50 kilometrelik bir bölge. O yüzden böyle her 5-10 kilometrede bir ana arterlerde durup yoluna devam edecek. Olayını da anlamadım. Bu business'ın 90 zloty'yi de boşa verdik. Burada hava soğudu. Oldukça yukarıya çıktığımız için şu an üzerime mont giysem giyerim. Geldik. Şimdi iniyoruz. Benim geldiğim yerin ismi de Gdynia. Burada Gdansk'ta böyle dedim ya, farklı yerler vardı ya, bu oranın mahallesi. Gdynia mahallesindeyiz. Çok heyecanlıyım. Bu coğrafya, bu taraflara ilk defa geliyorum gezmek için. Tren gayet keyifliydi vallahi. Hiç zorluk çekmeden geldik. Geldik. Şu anda saat akşam 9 civarı ve güneşi görüyorsunuz. Buranın beyaz gecelerinde geldik. Yani burada gece sadece 3-4 saat olacak. Kışın da tam tersi oluyor demiştim ya. Ve şu taraf Rusya'nın o Kaliningrad diye bir yer var.
böyle internetten böyle haritadan bakabilirsiniz. Ufacık bir yer. Sırf bu coğrafyaya hükmedebilmek için araya gelmiş böyle Estonya, Letonya, Litvanya'nın arasında ve Polonya var işte. Arka taraf Almanya. Yukarısı hemen karşısı Norveç, İsveç, Finlandiya. Yani ne kadar yukarılara geldiğimizi siz düşünün. Burası bayağı zaten dediğim gibi soğudu. Hadi bakalım Gdansk gezimiz başlasın. Bizi neler bekliyor? O kadar güzel bir yerde ev tutmuşum ki şu yıldıza bakın. Yürüme mesafesinde. Birazdan evimdeyim. Oradan da hemen bir yerleşip yine Airbnb'den ev tuttum. Ama bu sefer Booking'den tuttum. Yanlış olmasın. Açıklamaya da koyarım linkini. Bakarsınız evin konumu falan çok güzel. Yolunuz buraya düşerse. Eve bir yerleşeceğim. Akabinde güzel bir yemek yemek istiyorum. Bugün doğru düzgün hiçbir şey yemedim. Bir tane Lay's'le duruyoruz. Bu abi neymiş ya? Noel Baba mı? Evet, şu anda buradaki tren istasyonunu ve her zamanki gibi McDonald's'ı görüyorsunuz. Abi her yerdeler, her yerde. Burası da tertemiz ya, pırıl pırıl vallahi. Ya oldukça da güvenli. O Latin Amerika'ya bir daha gider miyim acaba var ya? Bir daha uğrar mıyım acaba Latin Amerika'ya? Arjantin hariç. Arjantin'e bir şey demiyorum. Burada da yine bisiklet kültürü gelişmiş. Burada o kadar az yazı yaşıyorlar ki. Yani şu anda bana soğuk geliyor ama muhtemelen onlar denize falan girerler yani. Bak bazıları da montla görüyorsunuz mesela. Benim Allah izin verirse bundan sonraki ay Kuzey Avrupa turum da var. Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka falan, Estonya, Letonya, Litvanya'da gezmeyi planlıyorum. Onu ayrı bir gezi şeklinde yapacağım ama inşallah. Onda da güzel videolar çıkacak çünkü oranın da böyle en uzun beyaz gecelerin olduğu, böyle neredeyse hiç gecenin olmadığı zamanda çekimler yapmış olacağım. Daha önceden gitmiştim ama Rusya tarafına gitmiştim. Şimdi Norveç, İsveç tarafında da böyle gezeceğim. Merak ediyorum nasıl bir duygu olduğunu. Vallahi geldik. İlk izlenimlerim sakin bir yer. Yani bu saatlerde bu kadar sakinse gece falan hiç kimse olmaz diye tahmin ediyorum. Şurada tuttuğum otel çok merkezi bir konumdaydı. Oraya doğru gidiyorum yürüyerek. Yakın görünüyor. 1 kilometre falan. Lime gördüm. Onunla gideceğim abi. Şöyle uygulamayı indirmiştim. Her yerde kullanıyorum Uber Lime. Herhangi bir sponsorluğu bulunmamaktadır. Şuradan taratalım. Ne diyor? 60 dakika bin 20 zloty ver diyor. Scan ettik. Hadi çek kartımızdan. Açıldı. Hadi size iyi seyirler. İşte durun bakalım. Yolumu açın. Anam gitmiyor bu. Vallahi arkadaşlar çantayla yokuşu çıkamadım. Ayağımda bir sıkıntı var. Herhalde stres kırığım sol ayağımda yine azıttı. O yüzden böyle Lime'le gideceğim. 5-10 zloty'ye otele ulaşırım. Açlık da başladı. Enerjim düştü. Böyle gitmek daha zevkli. Benim otel hangi sokaktaydı ya? Ben bir bakalım. Abi saat 9:30, havaya bak. Herhalde bugün gece olmayacak. Böyle çekmek de güzelmiş ya arkadaşlar. Siz orada izliyorsunuz, benim gördüğüm neredeyse her şeyi görüyorsunuz. Bunu nedense yeni akıl ettim. Aslında çok basit bir şeymiş. Vallahi siz oturduk yerden çekirdeğinizi çitliyorsunuz şu an. Ben de sizi dünyayı gezdiriyorum gibi oldu. Ama çok eğlenceli özgürlük ya. Yani şu an hiçbir şey umurumda değil. Ceza kesse bile ne diyeyim yani, yalan atarım. Turist ayağına yatarım. İnanılmaz kesiyor vücudunu soğuk. Burada nasıl yaşıyorlar kışın acaba? Burası nasıl en turistik noktalardan biri olabiliyor? Kimse yok. Hatta trende bir Arjantinli turist gördüm. Bir de ben vardım. Diğerlerinin hepsi Polonyalı, Ukraynalı, Alman. Onlar değil. Abi ben Fethiye'den geldim. Kuralları çok bilmiyorum. Havası mis gibi. Oksijen full. İşlek bir caddesine geldiğimi düşünüyorum. Burgercılar var, pizzacılar var. İyi. Burada aç kalınmaz. Vallahi benim ev burada bir yerde olmalı ya. 20 metre sonra solda. Bunlardan biri. Geldik. Fotoğrafımızı çekelim bildiğiniz Martı'daki gibi. Verify parking diyelim.
Bana göre her yere park edemiyorsun. O yüzden şöyle noktalar belirlemişler. Park alanları. Fotoğrafını çektim şimdi. Tamamdır. 10 zloty'ye buraya geldim. Hadi otele geçelim. Binaların mimarisi şeyden sonra çok farklı oldu. Varşova'dan sonra. Buradakiler daha böyle cansız, renksiz. Sovyetlerin o mimarisi gibi. Ruhsuz sütun blokları var ya, sıralı şekilde. Onlar gibi. İnsanlar çok soğuk bir de burada. Bak, kimse gülmüyor. Aha, burada da kebapçı var. Hem de 24 saat açık. İşte böyle apartman kiraladığın zaman tam bir otel levhası olmadığı için sana mesaj gönderiyorlar. Mesajda da hangi bina ve numarası olduğunu söylüyor. Bana demiş mesela, şurada bir tünel var. Tüneli geçeceksin, 96'ya geleceksin demiş. Sonra orada işte nasıl binaya gireceğimi falan hepsini anlatmış da. Bakalım nasıl gideceğiz. Acaba şunlardan biri mi? Bilmiyorum ki. From the back floor 1 96'ya gel demiş. Şu bina, evet. Fotoğraflarda görmüştüm. Girişi de şurada zaten. 111. Giriş kodunu göndermemiş. Kapıdaki restoranda kadın yardımcı oldu Allah'tan. Şimdi benim odamda 11'miş. Room number. Yan binaymış. Yanlış girmişim. İşte Airbnb'de sıkıntı hep bu oluyor. Şimdi bunun da şifresini söylemiş. Dur gireyim. Tadam. Yer mi Anadolu çocuğu be. Evet, benim malikaneye geldik. Abi daha küçük yapsaydınız. Fotoğraflarda. Aa, çok temizmiş ama. İçerisi pırıl pırıl. Hadi ya, bu yatak olan kanepelerden ya. Böyle bir sistem var işte. Benim Krakow'da, Varşova'da kaldığımda böyleydi. Konumu pırıl pırıl, her şey çok iyi ama yatak konusunda böyle sıkıntıları oluyor ama yapacak bir şey yok. Artık burada yatar dururuz. Şuradan bir eve bakalım. Duş falan alacak yer nasılmış. Şunu da bir kaldırayım. İyi. Bana ait duşu, tuvaleti var en azından. Hatta şöyle bakalım, balkon da var. Benim işimi görür burası. Manzara yok ama olsun. Bir de buranın fiyatı çok daha uygundu. Otellerde falan kalacaktım. Gecelik $100 hem de. Dünya çok pahalanmış ki Polonya'da bile. Şimdi bir yerleşirim. Sonra yemeğe. Otelde bir duş aldım, kendime geldim, yerleştim. Janti bir şekilde giyindim. Neden? Çünkü çok güzel insanlarla buluşacağım. Burada Türk abiler var. Onlarla beraber gezeceğiz bu akşam. Uzun kollu giyin dediler hava soğuk olduğu için, ki şu an bayağı soğuk. Ve arkadaşlar saat gece 11. Bakın şöyle ufukta görüyor musunuz? Hala böyle bir aydınlık var. Burada böyle meydanlardan bir tanesine geldim. Şehrin bulunduğum bölgenin tam kalbi burası. Burada bütün işte otobüsler şu elektrikli sistemli şekilde çalışıyorlar. İnsanlar çok sakin. Burası görece biraz daha kalabalık. Şimdi yemek yiyeceğim yere doğru kaldırımdan yürü gidiyorum. Orada buluşacağız, bakalım bir şeyler yeriz artık. Açlık da başladı. Hava hafif ısırıyor dediğim gibi ama oksijen muhteşem. Merkezdeki restoranlara bayağı bir insanlar düşkünler. Onlardan bir tanesi de bu. Şimdi Fırat abi gelecek. Beraber burada yemek yiyeceğiz. Şöyle bir dolaştım etrafta, geldim. Zaten 4-5 sokak çok yoğun. Diğerleri oldukça sakin. Ve hemen yanında olmazsa olmaz kebap turka. Ne varmış bakalım, dur merak ettim. Döner. Yine. Abi burası çok güzel bir restoran. Şöyle içeriği de göstereyim size, bakın. Kebap falan yapıyorlar. 5 gündür yememiştim, kolay gelsin. İçerisi var ya mis, Adana kokusu geldi resmen direkt burnuma. Burada bir yemek yiyip enerjiyi alacağız. Şimdi var ya yanarlı dönerli bir yemek yiyoruz. Arkadaşlarımızla Fırat var ve Uğur. Bilerek yaptım. Orhan var. Keyfimiz yerinde abi. Polonya'da yaşıyor onlar da, Gdansk'ta. Sağ olsunlar, dediler gel Deniz'im seni bir gezdirelim dediler. Şöyle bir haftadır kebap yemiyordum, özlemişim. Vallahi çok da güzel görünüyor. Yemeğimizi yiyelim. Abi şimdi çok güzel gece hayatına aktık. Günlerden cumartesi
Burada böyle denize 200 metre mesafede Hintlilerin işlettiği bir Bollywood diye club var ama içerisi bambaşka bir diyar. Hadi gelin. Bu arada tam video biterken çok acıkmıştım ve döner yemeye geldim. Kebap King'e. Aratır mı Türkiye'yi? He, aratmaz mı? Erzurum'a selam mı olsun? Aynen öyle, Erzurum'a selamlar. Vallahi bir yemek yiyeyim, öyle uyuyayım dedim. İnsanın canı çekiyor ister istemez. Ayran yazıyor, ayran. Ben buraya geldiğimde gece 11'di. Şu an gece 3. Ve bana Allah'tan Fırat demiştik yani bir en azından mont falan giymesen bile gömlek giy demişti. O yüzden giydim ve donuyorum. Yani düşünün, karşı taraf falan Norveç. Hava buz gibi şu anda ve arkada görüyorsunuz neredeyse güneş doğmak üzere. Yani gece sadece burada 5 saat falan oluyor. O yüzden beyaz geceler diyorlar. Şu an donmuş bir vaziyetteyim. Otele gidiyorum. Zaten yorgunum. Sırtımda çantayı taşıyıp Chciałabym dojechać do domu, a nie mogę, bo wszyscy teraz pierwsze czekają na dziwki. No poliska. Bende yok. Bir şeyler söyledi ama ne de anlamadım. Kadından zarar gelmez. Erkek olsa saldırıyor. Para istiyor, bir şey istiyorlar. En azından keşke dünyayı kadınlar yönetse vallahi. Neyse şimdi otele doğru gidiyorum. Çok üşüdüm. Sabah kalkıp yarın bu bölgeyi keşfetmek istiyorum. Bu arada inanılmaz soğuk. Yani şu an aylardan Ağustos olmasına rağmen donuyorum. Bu kadar soğuk olacağını tahmin etmemiştim ki ben Fethiye'den geldim. Fethiye'de hava 45 derece falandı. O yüzden bir an önce otele gidip yatıp yarın yeni bir enerjiyle güne başlayıp şu an ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. 05'te çekiyorum çünkü. Güzel bir böyle bu Gdansk bölgesini keşfetmek istiyorum. Güzel bir geziydi. Trenle geldik. Burayı gördük. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Dünya turuma ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek. Işığa geçeyim de yüzümü görün en azından. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.